Evet, bir başka merakla beklediğiniz test arkadaşlar. Skoda Superb. YouNow'dan tanıyanlar vardır muhakkak. Ömer'in arabası. Bu henüz 4900 kilometrede. Skoda bize günahını bile vermediği için Fabia, ardından da Superb, sıradan bütün Skoda test arabalarını takipçilerimizden ediniyoruz. Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Eksik olmayınız ki böyle hepinizin merakla beklediği arabaları bir şekilde temin edip test edebiliyoruz. Araba 1.6 dizel, DSG ve prestij donanım. Üzerinde herhangi bir opsiyon yok. Ki zaten listede baktığınız zaman bir tek metalik renk, bir de cam tavan opsiyonları var. Onların haricinde sitesinde görmediğiniz başka bir sürü opsiyon da var bu arabanın. Aynı Volkswagen'de olduğu gibi. Ama bu arabada herhangi bir opsiyon yok. Standart prestij donanım. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Aslı da, Sinan da tatilde olduğu için bu testin sadece testi var. Yani kadın gözü ve povunu çekemiyoruz maalesef. Arkadaşlar şehir dışındalar. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Bu testin sanırım biraz uzun olması gerekiyor. İç mekandan başlayalım o zaman. Şimdi benim elim hemen buraya gidiyor. Niye buraya gidiyor? Ömer bana bilhassa buraya gösterdi. Elinde sonunda ben de buraya tabii ki el atacaktım ama bu çok enteresan bir şey arkadaşlar. Hemen hiçbir arabada şurası, hele Skoda'dan bunu beklemezsiniz. Şu elime attığım yer, yani vitesin iki tarafı, sağ ve sol tarafı yumuşak olmaz. Bunu da ciddi burada yumuşak bir malzeme kullanmışlar. Neredeyse arkadaşlar yumuşaklık seviyesi yukarıdakiyle aynı. Burası ne kadar içeriye göçüyorsa ilginç bir biçimde burası da o kadar içeriye göçüyor. En ölü noktalardan biri, her seferinde söylüyoruz. Taş gibi olur normalde buralar ama burada yumuşak malzeme kullanmışlar. Harika. Passat'la şöyle bir fark var. Mesela Passat'ta buralar ahşap görünümlü plastik kaplamadır. Burada alüminyumsu bir plastik var. Aynı malzemeyi Fabia'da da kullanmışlar. Skoda yeni modellerinde bunu kullanıyor ve ben bu malzemeye bayıldım. Tam alüminyum gibi de değil. Böyle fırçalanmış ve karartılmış ve gam metalimsi, böyle koyu sinsi bir malzeme ve ben bu malzemeye bayılıyorum. Sesi de fena değil. Öyle bir boşluk yok. Aradaki birleşim noktalarında falan da bir sıkıntı yok. Çok güzel bir malzeme. Gerisinde bol miktarda, orta tarafta özellikle Piano Black var. Yani Piano Black'ten evet artık gına geldi ama çok da bir rahatsız ettiğini söyleyemem. Biraz tabii parmak izleri, üzerindeki tozlar falan var. Bilhassa güneş vurduğu zaman onları net bir şekilde görebiliyorsunuz. Onun etrafındaki butonlar da gene kadifemsi plastik. Kapı üstlerine bakıyorum. Buralar gene yumuşak. Bu arabada standart olarak deri ve alkantara ya da süet, her neyse karışımı koltuklar var ve çok güzel koltuklar. Tabii geneli şöyle hemen bir sağa kaçalım. Sen iyice sağa kaç, oradan da sağa kaç. Sen önüme çarp, ben sana çarpayım. Ben ona çarpayım, o da sana çarpsın. Böyle eğlenelim test esnasında, çok güzel. Bu koltuklar ve genel olarak kapı içleri falan açık renk kullandıkları için bu otomobilde tabii kirlenmeye çok müsait. Yani en üst dediğim gibi 4900'de 2 aylık bir araba olduğu için bir sıkıntı yok şu anda ama iyi bakmak lazım. Koltukların tutuşu falan çok güzel. Yani mesela buralar süet olduğu için oturduğunuz yer, normalde arabaya bindiğinizde şöyle bir kendinizi arkaya, yana doğru, sağa doğru kaykılırsınız, kaydırırsınız. Bunda onu yapamıyorsunuz çünkü sürtünme fazla. Süete seviyoruz, bayılıyoruz. Çok güzel bir malzeme. Yan taraflarda dediğim gibi deri. Koltuklar tam bu sınıf koltuklar. Mesela benim burada sağımda ve solumda bayağı bir esneme, bayağı bir oynama payı daha var. Yani çok fazla beni sıkıştıran koltuklar değil. Daha geniş kalıplı adamlar da buraya çok rahat bir şekilde oturabilirler. Yanal destekleri yani var ama böyle uzakta. Hani virajlarda pek böyle sağa sola yuvarlanma durumu yok. Ama sizden biraz uzağa yerleştirmişler. Dediğim gibi hani ya da kemikleri kalın insanlar hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Çok rahat bu koltuğa otururlar, yerleşirler. Konforlu. Aynı şekilde elektrikliler bu arada. 3 tane de hafızası var. Sağ tarafta, sol tarafta elektrikli. Ama Passat'tan bir fark şöyle. Passat'ta mesela Highline'da masajlı koltuklar da oluyor aynı zamanda. Masaj fonksiyonu da oluyor. Bunda masaj fonksiyonu yok. Bel desteği falan çok güzel. Hani epey uzun kilometreler yaptık. Herhangi bir rahatsızlık, ağrı sızı yaşatmadı koltuklar. Ekranlardan bahsedelim. 6,5 inçlik bir, burada Bolero deniyor sanırım, o ekrandan var. Yani bize gelen gene Passat, bol Passat diyeceğim bu arada, sizin de fark ettiğiniz üzere arkadaşlar test esnasında. Çünkü herkes sanırım benden bunu bekliyor, karşılaştırmamı bekliyor. O gelen arabada işte Discover Pro vardı. Ekstra opsiyonel bir, çok daha büyük bir 8 inçlik ekran vardı ama onun da standardı, Highline standardı. 6,5 inçlik böyle bir ekran. Yani bu ekranın birazcık daha insan büyük olmasını istiyor. Çünkü çerçeveleri biraz fazla kalın. Hani şuralar böyle bir parmak, 2 parmaklık boşluklar var. Keşke biraz daha büyük olsaymış. Yeni nesil bütün Skoda'larda olduğu gibi arkadaşlar dokunmatiği çok başarılı. Mesela açtım. Hemen tabii
that I could say was. Çok güzel, çok güzel. Müzik sistemi madem yardırdık, bahsedelim. Yani güzel bir müzik sistemi ama sadece güzel. Hani audiofil sesi değil, çok berrak, çok enstrümanları birbirinden ayırabildiğiniz, rahatlıkla ayırabildiğiniz bir müzik sistemi değil ama yeterince yukarıya kadar çıkıyor sesi. Güzel, gümbür gümbür vuruyor. Çoğunu tatmin eder de dediğim gibi böyle hani profesyonel bir sistem değil. Gerçekten net, gerçekten kaliteli ses isteyenler pek tatmin olmayacaklardır. Yeni nesil Skoda'lardan bahsediyorduk. Neyden bahsediyorduk? Dokunmatiği arkadaşlar. Bu ekranın dokunmatiği gerçekten çok iyi. Zaten Octavia'da da çok iyiydi. Fabia'da da çok iyiydi. Bunda da gene çok iyi. Yani ne yapayım mesela? Şöyle gene radyoya geliyorum. Sesimizi kısıyorum. Mesela diyorum ki manuel. Manuel'e bastım. Alttaki şu sağa sola oynayan istasyon çubuğu. Yani bunun hassasiyeti müthiş. Basmama gerek kalmıyor. Dokunmam yeterli oluyor. Pıt pıt pıt. Karda ayarlara girdiği zaman en sevdiğimiz menü, en sevdiğimiz fonksiyon ASR kapalı. Evet, ESC sistemi ASR'yi kapadık, huzur bulduk. Lastikler, sürüş asistanı vesaire. Diyeceğim o ki arkadaşlar, ekranın dokunmatiği çok başarılı, aynı zamanda çok keskin. Yani çözünürlüğü de çok yüksek. Boyutu evet biraz daha büyük olmasını isterdim ama fonksiyonellik, işlevsellik açısından 10 numara. Bu ortadaki ekran, o da renkli bir ekran ama çok da fazla bir renk görmüyorsunuz. Genelde siyah, beyaz, gri ve yeşil görüyorsunuz. Buranın da işlevleri yani klasik esasında Volkswagen grubu, onun biraz daha modern hali. Biraz daha renkli, biraz daha hani keskinleştirilmiş hali. Sürüş bilgileri, asistanlar, ses, telefon vesaire bunlar arasında seçim yapabiliyorsunuz. Bir kere yaptıktan sonra da o menüye giriyorsunuz. Ne var ne yoksa. Ha bu arada ESP off düğmesi de, daha doğrusu ASR off düğmesi de turuncu çıktı. Yeşilin dışında bir renk daha varmış. Ekran güzel. Yani çıkıp da böyle inanılmaz bir esneme durumu yok. Ama hay Allah bunu niye böyle yapmışlar? Çok demode olmuş diyeceğinizde hiçbir fonksiyonu, hiçbir alt menüsü yok. Güzel bir ekran. Eşya gözleri, ne görüyoruz burada? Evet, Ömer'in gözlüğünü görüyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar, ben Ömer'lerden araba aldığım zaman mutlaka gözlüklerini test ediyorum arabayla beraber. Eminim bu da Ömer, A6 Ömer kadar Superb Ömer'in de gözlükleri bana son derece yakışmıştır. Uy. Evet. Bunun haricinde, bu güzel gözlüklük ve içindeki gözlük haricinde burada çekmecemiz var. Çekmecenin altı sünger. Çok güzel. Burada sürgülü bir göz var. Çalışması güzel. İçinde küllük var. AUX var. USB var. Tabii AUX'la USB'yi buraya yerleştirmiş olmaları biraz tuhaf olmuş. Çünkü buraya her bir bağlantı kurmak istediğinizde, kurduğunuzda her seferinde küllüğü de açmanız gerekiyor. Burayı kapadığımız zaman, ki bayağı da böyle ağır ağır kapandı. Arkada iki tane büyük, bir tane de küçük bardaklığımız var. Bu gözü açarsam arkadaşlar, içinde hem soğutması olan hem de son derece geniş başka bir gözle kolçağın altında daha karşılaşıyoruz. Buranın bu kadar geniş olması, bir de soğutması olması tabii büyük ekstra. Çoğu arabada olmuyor. Şu bakımdan güzel ve etkileyici. Arkasında da bir sürü şey var. 2 tane havalandırma kanalı var. İşte koltuk ısıtma var. Onun altında gene açılıp kapanan küllüğümüz var. O var, bu var. Orası da bayağı dolu olduğu için. Genelde arkası o kadar dolu olunca burayı bu kadar geniş tutamıyorlar. Ama tutmayı becermişler. Kocaman bir göz var. Torpido baktığımız zaman içinde CD olmasını beklersiniz ama CD yok. Onun yerine bir SD girişi görüyorum orada. Sünger, bayağı sünger hem de. Hani bayağı her tarafı sünger kaplı. Yalnız büyük bir torpido değil bu. Yani küçük, özellikle bu arabanın ne kadar büyük olduğunu düşündüğünüzde küçük bir torpido gözü bu. Fakat onun da soğutması var. Bu arada kolçağımız ayarlı. Gördüğünüz üzere yukarıya aşağıya istediğim konumda tutabiliyorum. Mesela şöyle tutsak nasıl olur? Evet. Bayağı manalı oldu. Bunu tekrar indiriyoruz. Öne arkaya doğru kaymıyor ama kaymasına pek ihtiyaç duymuyorsunuz. Kolunuzun altına çok güzel destek veriyor. Hani bu arabada göz babında insan ekstradan bir tek ne isterdi? Koltukların altlarında çekmece isterdi. Bir tek o yok. Onun dışında kapı içleri gene sünger kaplı. Çok güzel bir süngerle kaplı. Ama o da pek büyük değil. Orta büyüklükte, hatta bu arabaya göre küçük kalmış oralarda biraz. Arabanın arkasına geçtiğiniz zaman, ki Superb'lerle, arabalarla aşina olan insanlar bu arabayı gördükleri zaman ilk yapacakları şey herhalde arkasına geçmek olur. Yani benim herhalde bu vakte kadar fuarlarda bindiğim S serisi longları falan saymazsak
En geniş arka iç mekan, arka yaşam alanı bu arabada arkadaşlar. Hakikaten ister bacak bacak üstüne atın, ister böyle buranın tepesine bacaklarınızı uzatın. Yani yapmayın öyle şeyler ama gerçekten 2 metre, 3 metre hatta 4 metrelik insanlar, evet saçmalamayalım. Hakikaten kimsenin bu otomobilin arkasında herhangi bir rahatsızlık hissedeceğini zannetmiyorum. Baş mesafesi olarak mesela 1.90 civarı bir limit var. O kadar muazzam bir genişlik yok ama diz mesafesi inanılmaz. Yani bu otomobil her seferinde biraz daha geniş hale getiriyorlar. Herhalde bir sonraki neslinde 7 koltuklu falan yapacaklar bu arabayı diye tahmin ediyorum. Ama ortada epey yüksek bir şaft tüneli var. O 3. kişinin oturması için bir engel. Enteresan detay, demin de söyledim zaten, koltuk ısıtmalar var. Passat'la gene mesela öyle bir fark var. Passat'ta normalde arkada 3. bölgede dijital klima olur. Arkanın sıcaklığını ayrı olarak ayarlayabilirsiniz. Burada onun yerine arka koltuk ısıtmalar yerleştirmişler. Ki aynı koltuk ısıtmalar zaten önde de var. Kol dayamamız var. Kol dayama indirdiğin zaman arkada 2 tane bardaklık çıkıyor ve onu da indirdiğiniz zaman arkadaşlar kapaktan çok rahat bir şekilde bagaja ulaşabiliyorsunuz. Şimdi tabii Superb'ün esasında arka genişliğiyle beraber bir de bagaj mevzusu var. Yani meşhur olduğu. Eski Superb'de bagajı 2 şekilde açabiliyordunuz. Ya dar, geleneksel bir şekilde sadece kapağı açabiliyordunuz işte, ya da camla beraber açabiliyordunuz. Bu nesilde sadece bir şekilde açabiliyorsunuz. Camla beraber açabiliyorsunuz ki bu bence çok doğru bir karar. Çünkü bu şekilde açtığınızda, arka camla beraber açtığınızda muazzam bir yükleme eşiği karşınıza çıkıyor. Yani çok büyük yükleri yerleştirmek için çok rahat. Oradan artık buzdolabı mıdır, çamaşır mıdır, makinesi midir, ne koyacaksınız hepsini çok rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Bu otomobilde prestij donanım olduğu için bir de bagaj kapağı elektrikli. Benim mesela annemin Octavia'sında da gene eski Octavia'da camla beraber açılır ve bu kadar büyük bagaj kapağı olunca o bagaj kapağı ağır olur. Onu da özellikle yaşlılar açıp kapamakta zorlanırlar. Dolayısıyla elektrikli bagaj kapağı bu arabada bence çok önemli bir donanım. Bu otomobilde standart olması da prestij donanımında çok güzel bir şey. Tık yapıyorsunuz, zor diye sonuna kadar kapak açılıyor. Ardından da böyle bagaj oda gibi. Yani yan duvarlar dümdüz, eşik çok geniş, yeterince alçak. Yan duvarların da düzlüğüyle beraber büyük cisimleri, beyaz eşyaları yani mesela çok rahat bir şekilde sağa sola itip kalktırıp orayı ağzına kadar bagaj bölümünü doldurabilirsiniz arkadaşlar. Yani eşya taşımak için çok ideal bir otomobil bu. Ve gene klasik Skoda eşya gözleri, klasik Skoda kullanışlılığı bagajda da devam ediyor. Kapaklı 2 tane göz var. Mesela soldaki kapağı açtığınız zaman içinde 2-3 tane böyle cırt cırtlı ayraç çıkıyor. Plastik ayraçlar çıkıyor. O ayraçları da mesela zort diye bagajın zeminine yapıştırabiliyorsunuz. Bagajın zeminine yapıştırmanız ne işe yarıyor? Mesela 2 tane farklı nesneyi birbirinden ayırmak istiyorsunuz. Hani sabitlemek istiyorsunuz. Sağa sola sabitlemek istiyorsunuz. O ayraçları istediğiniz gibi bagajın zemininde herhangi bir noktaya yapıştırıyorsunuz. Böylece nesneler kayıp durmuyor bagajda. Bunlar hakikaten Skoda'yı Skoda yapan detaylar. Hani belki 40 yılın başına bir ihtiyacınız olur ama ihtiyacınız olduğu zaman da ve bunu bulduğunuz zaman da sizi çok memnun eder. Passat'ta mesela başka bir farktan bahsedelim. Onda Highline'da led farlar vardı. Bunda led far yok. Xenonlar var, Bizonlar var. Bu ilk bakışta mesela bir eksi gibi gözüküyor. LED yerine Xenon, eski bir teknoloji falan, ama hiç öyle değil arkadaşlar. Çünkü biliyoruz ki Passat'taki LED'ler son derece zayıftı. Aydınlatması son derece düşüktü. Bu ama gayet güzel aydınlatıyor. Hakikaten bir Xenon'un aydınlatması gerektiği gibi aydınlatıyor ve özellikle uzunları da çok kuvvetli. Dolayısıyla LED'den ziyade bu arabaya Xenon koymuş olmaları bence doğru bir karar. Güzel farları var. Bununla beraber içeride ambiyans aydınlatması var. Ambiyans ışıkları var. Şuradaki işte kapılardaki ve bu 2 konsol parçasını ayıran şu çizgi ne yapıyor arkadaşlar? Farklı renklerde aydınlanabiliyor. Siz o ışıkların parlaklığını ve rengini değiştirebiliyorsunuz. 3-4 tane gerçekten güzel renk seçeneği var. İzolasyon olarak da bu araba iyi. Şimdi bir tane istisna var, o da motor sesi. Özellikle soğukken ve dur kalk trafiklerde bu arabanın motor sesi fazla. Fazla içeriye giriyor. Yol gürültüsü az, rüzgar sesi az. Hatta bana Passat'tan biraz daha az geldi. Ama yaptığımız desibel ölçümlerine bakmadım. Orada belki tersi bir durumla karşılaşabiliriz. Onlara da videonun girişine zaten bakmışsınızdır. Passat'la da karşılaştırırsınız. Fakat özne olarak arkadaşlar, özellikle 100 kilometreden sonra 100-150 arasında bu araba bana Passat'tan biraz daha sessiz geldi. Şu anda boyalardan geçiyoruz. Yani çok anormal bir durum yok. Yalnız dediğim gibi motor sesi özellikle dur kalk trafiklerde fazla giriyor bu arabada. Fakat 100'den 120'den sonra o süratlerde ilerlerken ki arabanın sessizliği, arabanın dışarıdan sizi yalıtma hali iyi. Oldukça iyi. Oldukça iyi dediğim hani fiyat seviyesinde. Passat'tan da biraz daha iyi gibi geldi. Çok
ekstra bir durum yok ama hani üzmüyor. Mesela şu anda 80'le gidiyorum. 90, 100, 110, 120, 130'a geldim ki frenimize basıyoruz. Yani 120'de 130'da falan hakikaten eğer dışarıda da ciddi rüzgar yoksa arabada pek bir şey duymuyorsunuz. Tabii 18'lik lastikler, jantlar var. Onlardan dolayı yani biraz lastiklerden ses geliyor ama kış lastikleri değil de esasında yaz lastikleri. P7 Cinturato'lar var bu arabada. Ama genel ben izolasyon, yalıtım düzeyini beğendim. Ve geldik konfora. Arkadaşlar Passat'tan bu otomobilin esas ayrıştığı nokta, alan burası. Konfor. Konforlu. Konforlu. Hakikaten konforlu. Bir Mondeo kadar değil. Yani Mondeo kadar sizi böyle bulutların üzerinde uçurmuyor. Böyle bir uçan halı efekti yok. Ama yumuşak süspansiyonlar kullanmışlar. Ve hemen hemen bütün darbeleri bu otomobil çok başarılı bir şekilde emiyor. Sizi de rahatsız etmiyor. Eşek kadar araba zaten. Yani bir şeyin üzerinden geçerken hani dın dın yapmıyor mesela. Böyle bir hani bir dalgalanma oluyor arabada çok büyük olduğu için. Dinge mesafesinin uzunluğunun da beraber, onun etkisiyle beraber, süspansiyonlar da yumuşakla beraber bu araba hakikaten konforlu diyebileceğim bir otomobil. Yalnız süspansiyonlar tamam, iyi, hoş, güzel. Çalışma sesi biraz fazla. Yani tık tık diye böyle ufak çukurlardan falan geçerken bu bum bum, tık tık değil de bum bum sesini, yani süspansiyonların çalışma sesini biraz fazla duyuyorum. Arabada tabii büyük olunca belki içeride böyle onun çıkardığı ses yankılanıyor falan da olabilir. O da ekstra bir etkiyi arttırıyor olabilir. Ama süspansiyonlar dediğim gibi genel olarak çalışması biraz fazla. Fakat müzik açıkken mesela bozuk yollardan geçerken hiç rahatsız olmuyorsunuz bu otomobilde. Çünkü işçisel olarak da o çukurların üzerinden, kasislerin üzerinden geçtiğinizi fark etmiyorsunuz. Arabada zaten çoğunu emdiği için çok rahat bir şekilde, çok huzurlu bir şekilde bu otomobille gezebiliyorsunuz. Ve motor, arkadaşlar 120 beygir 1.6 dizel. Şimdi ben bu motoru size 2-3 sene önce anlatıyor olsaydım derdim ki vallahi çok güzel. Yani tüketimi makul. Efendime söyleyeyim. Performansı derdim ki ya araba zaten 1.5 ton. Yani 1.6 dizel ne bekliyorsunuz? Bu kadar yürümesi gayet normal derdim. Motorda hani kalbur üstü, sadece işte biraz mesela 2500 devir biraz içeriye giriyor sesi. 2500 devir civarında. Hani dur kalk trafikte sesi içeriye giriyor ama o da dizel yani. Hani dizeller o kadar içeri girmesi normal falan filan derdim. Ama 2-3 sene içerisinde öyle güzel 1.6 dizel motorlar, rakip firmalar piyasaya sürdüler ki bu otomobilin motoru, yani şu motor artık eski. İyi değil. Yani iyi olduğunu düşünmüyorum. Hele hele bu arabanın fiyatını göz önünde bulundurduğunuz zaman ben bunun iyi motor olduğunu düşünmüyorum. Şimdi performansı, yani evet 120 beygirlik bir 1.6 dizel gibi ve 1.5 tonluk bir araba gibi gidiyor. Yani kah tatmin etmediği durumlar oluyor. Kah iyi güzel yürüyormuş dediğiniz durumlar oluyor ama benden başka bu otomobili kullanan çoğu insan bu arabanın dedi ki motoru bu otomobil için, bu kasa için yetersiz. Yani daha performanslı olması gerekirdi bu arabanın ki kısmen de olsa evet o görüşe katılıyorum ki 1.6 dizeller artık ciddi böyle 136, 140, 160 hatta beygirlik Renault'un, efendime söyleyeyim Opel'in veya Honda'nın çok daha performanslı ve gene bu kadar yakın, hatta bundan daha da az yakan motorları artık var. Öyle düşündüğünüzde ve bundan daha da sessiz motorlar da var gene 1.6 dizel. Dolayısıyla bu motor bu arabaya bence yani genel seviyesinin altında kalmış vaziyette. Performans işte ancak 120 beygir. Ama beklentiniz varsa, işte sollamaya çıkayım, fırlayayım falan beklentileriniz varsa yok, bu araba onları pek yapamıyor. Ancak 120-130'a falan mesela çıktıktan sonra dip gaz giderken hiçbir zaman mesela demedim ki bu araba yavaş. Ama sıfırdan 120'ye kadar mesela dedim. Ama 120'den sonra mesela 120'den 150-160'a kadar çıkana kadar çok bir tatminsizlik almadım. Esasında ilginç nokta tüketim. Bence gene fazla yakıyor. Normal kullanımda bu araba şehir içinde 7,5 litre civarı yakıyor arkadaşlar. 7,5'un da altına pek inemedim. Bu testin başından beri beraber gezdik dolaştık. Hiç gazlamadım. Hiç trafiğe girmedim. 6,6. Herhalde minimum 6,5 falan görürsünüz. Daha da ineceğinizi pek zannetmiyorum. Bu arada auto hold var. Aynı Passat'ta olduğu gibi. Aynı şekilde start stop sistemi de var. Çok fazla peki üzerine düşerseniz, çok basarsanız kaç yakıyor? Valla 13 litre civarını gördüm. Sürüş dinamiklerimizi test ederken 13 litreye kadar çıktı. Şanzıman 7 ileri DSG kuru kavrama ve herhalde bu vakte kadar test ettiğimiz 78. DSG bu. Yani iyi, gayet iyi. 2 ya da 3 defa şöyle bir şey oldu ki eski DSG'lerde de daha önce bahsettiğimiz kuru kavramalılarda da bu zaman zaman yaşamıştık. Tam böyle durmadı araba. Hafif ilerliyor. Duracak gibi oldu ama vazgeçtiniz. Gitmek tekrar istiyorsunuz. Tekrar gitmeye devam etmek istiyorsunuz.
Basıyorsunuz gaza, bir şey yok. 1 saniye, 1,5 saniye sonra mesela 2'ye atması gerekirken 3'te kalıyor. Ve o sırada vites düşürmediği için gaza basıp gitmeye çalışıyor. Ama yeterli işte güç yok, yeterli tork yok. O yüzden siz basıyorsunuz. Yani şunu yapmasını istiyorsunuz. Amacınız o ama araba böyle gidiyor. Daha fazla basıyorsunuz. Bir anda vites düşürüyor, sonra fırlıyor falan. 2 ya da 3 defa bunu yaptı. Artık sene olmuş 2015, bunları yapmaması lazım. Yazılımsal olarak bunları çözmeleri lazım. Bunun dışında gene önceki bazı DSG'lerde bahsettiğimiz gibi hani normali Eco. Yani normalde ben D'de giderken bu otomobil, bu arada sürüş profilleri de var. İşte Eco, normal, sport falan diye seçebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Eco'da değil. Ben genelde bu arabayı hep normalde kullandım ve normalde giderken bu şanzıman daha ziyade Eco. Yani ne demek? Hep beklediğinizden, öngördüğünüzden biraz daha fazla basmanız gerekiyor ki araba gitsin. Fazla sakin, fazla ağırbaşlı. Şanzıman için konuşuyorum. Buna gerek yok. Yani bu kadar hani Eco'yu alıp da bunu yapsa normal. Tamam eyvallah diyeceğim ama normaldeyken biraz daha insan bu gaz tepkisinin daha keskin olmasını bekliyor. Otomobilin de genel olarak zaman zaman vitesi bir düşükte tutmasını, deviri de birazcık daha yukarıda tutmasını bekliyor. Ki bastığınız zaman ileriye gitmeye, hareketlenmeye, fırlamaya daha hazır olsun. Hazırda beklesin. O pek olmuyor. Genelde hep dediğim gibi icap edenden fazla basmanız gerekiyor. Bu bir eksidir. Fakat bunun haricinde hani sakin kullanımda veya otoban sürüşlerinde falan hiçbir sıkıntı yaşatmıyor. Şu anda mesela 2000 devirle gidiyorum ve hızım 118. Evet 118. 2000 devirde 7. viteste arkadaşlar araba yaklaşık 118 km yapıyor. Sürüş modumuzu normalden sporta alıyoruz. Sport alınca çok da bir değişiklik olmuyor. Yani direksiyon ağırlaşıyor. Bu güzel bir şey. Şanzıman keskinleşiyor. Şanzıman da kendi sport modunu alıyor. Motor ve gaz emirleri, gaz tepkileri daha keskinleşiyor. Ben tabii bunları neden bu cam açıkken anlatıyorum. Yol müsaade ettiği düzeyde bunların ne işe yaradığını göreceğiz. Daha önce gördüm zaten. Baktım tutup tutmadığına da sizin de tabii görmeniz gerekiyor. Bugün de burası bayağı kalabalık ama artık olduğu kadar. Gaza bastık ve gaza basmamızla beraber hafif kafası açıldı. Bu lastikler Passat'taki kadar iyi lastikler değil arkadaşlar. Ondan çok daha fazla kayıyor bu araba. Ama bu limitlerin hiç düşük olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi önümüzde bir tane C4 var. Tabii önümüz bu kadar kalabalıkken bir şey gösterebileceğimi zannetmiyorum. Dip gazla burayı alıyoruz. Çok hafif bir arkaya değil dışarıya doğru açılma var. Boyalarımız var. Boyaları geçtikten sonra şurada hafif bir jump'ımız var. Yerden kesilmedi. Evet arkadaşlar bugün burası son derece yoğun. O yüzden pek bir şey gösteremeyeceğim ama dün yaptığımız sürüşler farklı yerlerde. Gazladık bu arabayla, onları artık reperatuarımızdan anlatalım. Şimdi bu otomobil Passat kadar tutmuyor. Yani burada 2 tane faktör var. Birincisi bu araba daha yumuşak. Salınımı dolayısıyla gövde salınımı daha fazla. İkincisi bu arabanın üzerinde ondaki o müthiş lastiklerden yok. Yani çok daha kolay patinaja kalıyor mesela bu araba. Bunun lastikleri vasat. Ona göre daha vasat. Dolayısıyla limitleri ondan daha düşük. Ama bu sınıf standartlarına göre değerlendirirsek hele devreye böyle 508'miş, Latitude'müş öyle arabaları sokacak olursak onlardan çok daha yüksek. Çok daha iyi yol tutuyor bu otomobil. Sadece Passat'tan daha aşağıda. Yani S'teyiz bu arada. D'yi alabiliriz. D'yi aldık. Hani Passat'ınki sınıf standartlarının çok üstündeydi. O nedenle hani bunun ondan daha aşağıda kalması bir kusur değil. Bir eksiklik değil. Bu araba gayet güzel yol tutuyor. Daha da iyi lastiklerle daha da güzel tutacaktır. Hani nedir? Dediğim gibi gövde salınımı biraz daha fazla olduğu için çok keskin değil araba. Yani direksiyon çok iyi mesela. Direksiyonu çok beğendim. Bu otomobilde beni en çok şaşırtan özelliklerden bir tanesi direksiyon oldu. Yani fiziksel olarak bir kere elinize çok güzel oturuyor. Bir de arabanın tepkileri, yani sizin direksiyona verdiğiniz emirler, şu hareketlerle arabanın tepkileri arasında en ufak bir dolaylama yok. Yani çok direkt, çok hızlı bir şekilde tepki veriyor. Ve otomobil hep elinizin altında, avucunuzun içerisinde, kontrolden çıkıyormuş gibi gelmiyor. Hatta şu kadar söyleyeyim. Neredeyse bu arabanın direksiyondan önden kaydığını hissediyorum bile diyebilirim. Yani çok ufak da olsa bu direksiyonda modern otomobillerde artık hiç alışmadığımız, hiç karşılaşmadığımız bir his. Yani arabanın önden kayıyor mu, kaymıyor mu, ne kadar kayıyor, ne kadar tutuyor, ne kadar tutmuyor. Onları iyi kötü bu direksiyonda ben anlayabiliyorum. Direksiyonu çok beğendim arabanın. Ama dediğim gibi sonuçta direksiyonu bir kere çevirdikten sonra da araba eğer fazla çevirirseniz hani yana doğru yığılmaya başladığı için ondan sonraki hareketler böyle çok keskin değil.
Ama neticede hani bu sınıfta zaten öyle aşırı bir sportif, aşırı dinamik tepkiler de zaten beklemezsiniz. Pek ihtiyaç da duymazsınız. Dolayısıyla bunlar arkadaşlar tekrar söylüyorum bir eksi değil. Bu araba gayet güzel, yol tutuyor. Yumuşak başlı bir araba. Ama hani mesela Passat'ta karşılaşmadığınız bazı şeyleri yaptı araba. Mesela bir viraj var, sabit hızlı bir viraj. Atıyorum 120 ile, ki 120'sini dönebileceğiniz en yüksek sürat, dönüyorsunuz. Arabaları dağıtan başlıca etken, yani başlıca durum nedir? Böyle bir durumda frene dokunduğunuz anda arabalar dağılır. Yani 120 ile o virajı dönerken bir anda tık dersiniz, frene dokunursunuz, bir anda araba saçmalar, ESP devreye girer. Passat mesela bunu hiç yapmazdı. Yani Passat'ın oralarına ulaşmak, o limitlerine ESP'yi devreye sokmak falan çok zordu. Bunda pek öyle değil. Yani bunda zaman zaman hakikaten arabanın o dağılmaya müsait, elverişli olduğu durumlarda o frene falan dokunduğunuz anda zarturt diye köşelerden ESP bayağı şiddetli bir şekilde devreye girdiği durumlar oldu. Ama burada şöyle bir etmen daha var. Bu otomobilin ESP çalışma payı çok küçük. O ne demek? Devreye girme payı küçük daha doğrusu. Atıyorum hani diyoruz ya 20 dereceden sonra devreye giriyor. Bunda öyle bir şey yok. Araba 1 derece 2 derece kaçsa zort diye ESP hemen devreye giriyor. Çok aslında fuzuli zamanlarda devreye giriyor. Yani biraz daha sonra, araba biraz daha şeklini şemalini bozduktan sonra girmesini beklersiniz. Fakat ASR'yi falan kapasanız bile hiçbir şekilde buna müdahale edemiyorsunuz. ESP çok bence erken devreye giriyor. Çünkü güvensiz bir araba değil bu. Yani güven veren bir otomobil. Keşke biraz daha eşik bıraksalarmış ama neticede bu arabanın gayet güzel yol tuttuğunu, sınıfına göre de fazlasıyla yeterli sürüş dinamiklerine sahip olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve sonuç. Şimdi bu arabada tabii esas önemli olan faktör, bütün hemen Skoda'larda olduğu gibi bunda da fiyat. Bu otomobil arkadaşlar 120 kağıt. Yani 119.900, işte üzerine metalik rengi falan da katarsanız 120-121 falan oluyor. Yuvarlak hesap 120 diyelim. Passat'ın muadili Highline o 137 kağıt. Yani arada 17.000 lira fark var ama bir takım donanım farkları var. Passat'ın Highline ile bunun arasında. Onlardan size bahsedeyim. İç gözlem sensörlü alarm diye bir şey varmış bunda. Passat'ta yok. Ön bölge fren asistanı var ki bu önemli bir özellik arkadaşlar. Bende bir iki defa çalıştı. Sistem nedir? İşte klasik çarpışma önleme sistemi. Radar var. Öndeki arabayla eğer fazla yaklaşırsanız önce görsel olarak sonra da işitsel olarak size uyarılarda bulunuyor. Eğer çok fazla yaklaşırsanız şehir içi trafikte falan da bunu yapıyor. Frenleri devreye sokuyor ve zırt diye duruyor. Hakikaten de bir yerde öndeki araba beklenmedik bir yerde durdu. Ben ama gitmeye devam ediyor gibiydim. Tam ben frene basmadan önce o fren yaptı ve araba durdu. Burada da kırmızı ışıklar falan yandı, bir şeyler yandı. Ama mesela çok aşırı işitsel böyle alarm sesleri falan çıkmadı. Çok rahatsız edici sesler çıkmadı çünkü araba zaten durmuştu. Dolayısıyla güzel çalışıyor ve yararlı bir sistem. Yani belki gene söylüyorum 40 yılın başına bir devreye girer belki ama ya hayat kurtarır ya da kazanın boyutunu azaltır. Hasarı düşürür vesaire vesaire. Önemli bir donanım ve dediğim gibi Passat'ta yok, bunda var. Geri görüş kamerası var. Gene Passat'ta olmayıp bunda olan. Sensörler, ön arka sensörler var. Bununla beraber bayağı net bir geri görüş kamerasıyla destek veriyor. Elektrikli bagaj kapağı var söylediğimiz gibi. Passat'ta yok. Başka arka koltuk ısıtmalardan söz ettik. Passat'ta yok. Ambiyans aydınlatmadan söz ettik. Sürüş profili. O da mesela enteresan bir detay. O da Passat'ta yok. Farlar bu arada adaptif. Sağa sola dönüyorlar sizinle beraber. Direksiyonla beraber. Peki Highline'da, Passat'ta olup da bunda olmayan ne var? Ondan bahsedelim. Arkada dediğimiz gibi klima var onda. Dijital klima bunda yok. Sürücü masaj fonksiyonu onda var. Bunda yok. LED farlar var. Onda var. Bunda yok. Isıtmalı ön cam yıkama onda var. Bunda yok. Ama neticede bunları alt alta topladığınız zaman bu otomobilin işlevsel donanımları, gerçekten işinize yarayan donanımları Passat'ın Highline'dan daha yüksek. Yani onları da katarsanız esasında arabada tam iki otomobil aslında 17 değil de böyle 20, hatta belki de 20 küsür bin lira bir fark var gibi görünüyor. Valla bir aile otomobili olarak bu çok net. Burada başlıca faktör, başlıca etmen nedir? Konfor. Yani o araba rahatsız bir arabaydı, sert bir arabaydı. Bu araba konforlu bir araba. Geri kalanı da birbirine oldukça denk. Yani sürüş dinamikleri evet bunda daha zayıf ama o lastikleri buna da taksak aradaki fark azalacaktır. Ki bunun da şu haliyle kötü yol tutuşu kesinlikle yok. Tekrar söylüyorum. Ama konfor açısından bu otomobil çok daha ideal olduğu için bütün bu eşya gözleri, bütün bu işlevselliğe, hani bir ailenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerleştirdikleri arabanın sağına soluna ıvır zıvırlar sayesinde bence bu otomobil daha yukarıda. Ben mesela aile otomobili olarak bakıyorum. Yani makam otomobil olarak bakarsanız da bu otomobil daha üstün. Niye? Makam otomobilindeki arkaya oturan adam çünkü ne ister? Konfor ister. Arka diz mesafesi ister. Belki arka koltuk kısmı ister. Bunlar bu arabada var. Çok yönlülük olarak bu otomobil dolayısıyla ağır basıyor. Yani neden 20 kağıt fark var ben çok çözemedim açıkçası. Yani
Evet, otomobili limitlerde kullanırken Passat bundan bir gömlek en aşağı daha üstün hissettiriyordu. Böyle bayağı deli danalar gibi oradan oraya koşturabiliyordunuz o otomobili ama kim bunu yapacak, neden yapacak? Fuzuli. Neticede amacına bu arabanın daha çok hizmet ettiğini ve 20 kağıtlık hiçbir şekilde arabada fark olmadığını düşünüyorum. Tamamen marka imajı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yalıtım olarak da mesela arabanın bir taraflarında bir şeylerden kısmışlar, daha az malzeme kullanmışlar da hani bu araba daha gürültülü ilerliyor. Darbeleri daha fazla içeriye yansıtıyor, daha kaba, daha ucuz süspansiyonları var vesaire. Bunların hiçbirini bu otomobil için söyleyemem. Dolayısıyla ben tamamen marka imajına, marka değerine bağlıyorum. Yani daha bu konu devam eder. Skoda'nın zaten imajı da Türkiye'de çok daha şu anda eskisine göre iyi durumda. Artık çok daha rahat elden çıkartabiliyorsunuz falan filan. Sonuçta bu daha akıllı, daha mantıklı bir araba bence. Tabii bu arada Passat'la aradaki farkları konuştuk ama esas farkını gözden kaçırdık arkadaşlar. Çok büyük bir farkı var bu otomobilin Passat'la arasında. Hem de 2 tane var. Bu madem testin arka tarafına geçtik, şemsiye incelemesine başlayabiliriz. Üzerinde Skoda falan yazsaydı iyi olurdu. Kapının içine yerleştirmişler bunu. Eski Superb'de de vardı ama eski Superb'de sadece bir tane vardı. Artık Skoda parayı bulmuş. 2 tane birden koymuş. 2 ön kapıya birden. Evet, siyah. Biraz küçük. Yani küçüktü ama artık büyük arkadaşlar. Yani düşünün, bu araba ne kadar büyük bir araba. Superb diyoruz, kocaman bir otomobil. Buna rağmen bu şemsiyeyi bu arabanın için doldurdu. Yani adam burada bile işlevsellik, kullanışlıktan ödün vermemiş. Hakikaten şemsiye güzel. Yani ben beğendim. Altında. Aha, bunu göstereceğim. Bakın arkadaşlar, Skoda amblemini nereye koymuşlar? Deminden beri Skoda amblemi arıyordum. Görüyor musunuz? Şöyle Skoda amblemini şemsiyenin arkasına, daha doğrusu altına yerleştirmişler. Ben tatmin oldum. Evet arkadaşlar, bir testimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz ve her zamanki önemli hatırlatmalarımızı yapıyoruz. Bu videoyu eğer beğendiyseniz lütfen şu aşağılardaki bir yerdeki beğen butonuna mutlaka ve mutlaka basınız. Bu bir. İkincisi, baya beğendiyseniz lütfen paylaşınız. Facebook'ta, Twitter'da, ki Facebook daha etkili oluyor, paylaşınız. Ve en önemlisi de şu: eğer bizi düzenli olarak izliyorsanız bu videoların da devamının gelmesini ve çok daha güzel videolar gelmesini, böyle bütün arabaları falan test etmemizi istiyorsanız lütfen arkadaşlar bize abone olunuz. O da şu anda gördüğünüz ekranın sağ altında bir OPC, yani otopark logosu. Ona bastığınız zaman bize abone oluyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka bize abone olunuz. Videoyu beğeniniz, yorum yapınız, paylaşınız. Her türlü etkileşimde bulununuz ki daha fazla araba test edebilelim, daha güzel testler çekebilelim. Sonraki testte görüşmek üzere.